Bunun bu şekilde saldırıya uğraması bu savaşı körükleyen meselelerden bir tanesi. Bu Almanya'ya ve Avrupa'ya bir mesaj. Yani pozisyonunuzu bozmayın. Rusya'ya yaptırımlar konusunda ya da bu savaşın desteklenmesi konusunda pozisyonu gevşemek yok. Merkel'in bir açıklaması var. Biz Rusya'yı Avrupa Güvenlik Şemsiyesi'nin içerisine çekmeyi düşünecek bir formül bulmalıyız. Danimarka İstihbarat Servisi Direktörü casusluk suçlamasıyla tutuksuz yargılanıyor. Hatta mesela bir ay gözaltına alındığı ilk dönemde bile gizlenmiş. Yani bir ay illegal gözaltında kalmış. Fosil yakıtlara talep azalmakla beraber, yani petrole, ama doğalgaza talep hala artıyor. Putin'in bir açıklaması var. Türkiye'yi enerji merkezi yapabiliriz. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda Bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Hocam merhaba. Merhaba Nazif. Hocam GZT takipçileri sizin sadece istihbarat konularını değil, uluslararası meseleleri de değerlendirmenizi çok seviyor. Tabii ki akademisyen Ben de daha çok seviyorum onları. Farkındayım hocam. O yüzden gündemin son zamanlarını çok yoğun biçimde meşgul eden bir meseleyi size soralım isterim. Akımlar meselesi. Türk akımı, kuzey akım, sabotajlar. Ortalık karıştı. Neden karıştı? Akımlar ne işe yarıyor? Amaçlanan ne? Putin'in açıklamaları ne? Hepsini konuşarak başlayalım. Yani şimdi Kuzey Akım burada sabotaja uğrayan, ondan başlayalım. Şimdi Kuzey Akım projesi Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz taşıdığı hattın adı. Almanya, özellikle de yani Almanya'ya. Zaten savaşın başlangıcından itibaren Almanya bu hattan gaz alımını durdurduğunu açıklamıştı ama Eylül ayının son haftasında 2 tane sızıntı ve patlama meydana geldi. Bu boru hattının olduğu bölgede. Hatta o kadar şiddetli patlamalar ki bazılarına göre 2.3, bazılarına göre 2.5-2.7 Richter ölçeğinde bir yer sarsıntısı bile tespit edildi. Yani bu çok net. Başlangıçta hani bunların sebebi nedir falan gibi böyle tartışmalar oldu ama bunların sabotaj olduğunu sonra herkes kabul etti. Yani resmi ağızlardan kabul edildi. İşte Danimarka'nın resmi açıklamaları, Almanya'nın, yani herkes bu konuda açıklamalarda bulundu. Şimdi bu hat 20 milyar euroluk bir yatırım, çok önemli yani. Yani Avrupa'ya Rus gazını taşıyan çok en önemli ana damarlardan bir tanesi. Şimdi bunun bu şekilde saldırıya uğraması bu savaşı körükleyen meselelerden bir tanesi. Şimdi sabotaj gri bir alandır. Gri bir alandır. Ne demek gri alan? Şimdi bir ülkenin bir enerji santralini savaş uçaklarıyla bombalarsanız bu savaş nedenidir. Doğrudan. Ama yani bu tür sabotaj yaparsanız bu da bir saldırıdır ama sabotaj yaptığınız zaman faili net bir şekilde ortaya koyamazsanız ya da koymak zor olduğu için bu gri bir alanda kalır. Bu durumda budur. Bir de hocam burada şöyle bir durum da söz konusu. Yani Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın manipülasyonu olduğunu iddia ediyor. Rusya Amerika Birleşik Devletleri yapıyor diyor. Avrupa'dan başka sesler yükseliyor. Evet, herkes bir Danimarka şeyler faktörü söylüyor. var. Herkes bir şey söylüyor ama burada bir sabotaj varsa sizce kim yapmış olabilir? Ya şimdi şöyle, ben burada iki taraftan da bakayım. Şimdi mesela Amerika Birleşik Devletleri yapmışsa neden yapmıştır? Rusya yapmışsa neden yapmıştır diyelim. Ama sonra kanaatinizi soracağım. Sonra kanaatimi de söyleyeyim. Ama yanılırım, bilirim çünkü elde delil de yok ama söyleyeyim de kanaatimi. Genelde yanılmazsınız hocam. Bakalım bak şimdi şöyle, Amerika Birleşik Devletleri bunu yaptıysa bu Almanya'ya ve Avrupa'ya bir mesaj. Yani pozisyonunuzu bozmayın. Rusya'ya yaptırımlar konusunda ya da bu savaşın desteklenmesi konusunda pozisyonu gevşemek yok. Çünkü bazı çevreler artık homurdanmaya başladı. Çünkü bu krizden, bu savaştan en çok ekonomik açıdan zarar gören taraf Avrupa ve başta Almanya. Enerji fiyatlarının yükselmesi, işte ekonomik sıkıntılar vesaire. Yani biz bu savaşa neden bu kadar angajeyiz, neden bu kadar taraf sorusunu soruyor bazı çevreler. Bir de o dönemde Merkel'in bir açıklaması var. Biz Rusya'yı Avrupa Güvenlik Şemsiyesi'nin içerisine çekmeyi düşünecek bir formül bulmalıyız. Yani bu biraz bak, yani bu savaş biraz çatlak bir ses ki Merkel çok önemli bir insan yani. Bunu söylemesi çok çok önemli. Yani bunun aynı tarihe gelmesi bu. Burada tesadüf de olmama ihtimali yani Almanya'ya mesajdır. Bu Amerika yapmışsa, pozisyonu bozuyor. Özellikle Almanya. Rusya yapmışsa bu, ben bu savaşadaki kararlılığıma devam ettiriyorum. Yani enerjiyle eğer yani bu savaş benim canımı yakarsa, bu savaş uzarsa ben de enerji kriziyle, doğalgaz kriziyle Avrupa'nın ekonomisini çok büyük sıkıntıya sokarım. Siz de bu bu savaştaki pozisyonunuzu yeniden organize edin mesajıdır. Bu hikaye böyle. Ben kanaatimi şöyle bir okumayla sana anlatayım. Şimdi Danimarka'nın
ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 1990 yılından itibaren geçerli olan bir kablo anlaşması var. Bu kablo anlaşmasına göre Danimarka'nın karasularındaki fiber optik kabloların ve yine Danimarka'nın imkan ve kabiliyeti çerçevesinde her türlü iletişimin Amerika Birleşik Devletleri lehine dinlenmesi noktasında Danimarka istihbaratı ABD istihbaratına, NSA'ye özellikle National Security Agency'ye yardımı var. Şimdi bu fiber optik kabloların bunlar da yerin altından geçiyor. Şimdi bu kabloların dinlenmesi konusunda Danimarka'nın böyle bir yardımı var. Bu şu anlama da gelir. Böyle bir teknoloji var. Tamam? Burası böyle. Şimdi 2021 yılında Danimarka İstihbarat Servisi Direktörü Lars Finsen tutuklanıyor casusluk suçlamasıyla. Yani şunu... Amerika'ya casusluk Evet, yaptı. Amerika'ya casusluk suçlamasıyla. Şimdi tutuksuz yargılanıyor ama şimdi bu casusluk suçlamasındaki kasıt şu. Amerika'ya bu kablo anlaşmasındaki belirtilen yetkinin dışında bazı bilgileri verdiği, hatta bazı hani üst düzey Avrupalı siyasetçilerin vesairenin dinlenmesine de yardım ettiği gibi iddialar söz konusu. Yani şu anda Danimarka İstihbarat Servisi Direktörü casusluk suçlamasıyla tutuksuz yargılanıyor. Hatta mesela bir ay gözaltına alındığı ilk dönemde bile gizlenmiş. Yani bir ay illegal gözaltında kalmış. Yani düşün, İstihbarat Servisi Direktörünü casuslukla suçluyorsun, bir ay illegal gözaltında alıyorsun. Bu konuyla ilgili ben yani kaynak bulmaya çalışıyorum. Kaynak da sınırlı çünkü bir karartma var. Yani yayın yasağı da var. Bak, demokrasiden bahsedilir ya hani böyle. Danimarka'nın yeri demokrasisinden hep Mesela bahsedilir. bak, sözler. çok enteresan bir durum. Ben böyle okurum. Şimdi Danimarka istihbaratıyla böyle bir bağlantı var. Böyle bir teknolojik imkan var. Tamam, söylemiş oluyorum herhalde değil mi? Kanaatimi de söylemiş oluyorum yani. Ama bir daha bir dillendirin isterim. onu. Yok, ben bu kadarla kalayım. Hani o kadar bizim izleyicilerimiz, kanaatim ortada işte. Anladım. Yönlendirmemi yapıyorum yani. Anladım. Peki hocam. Bizim şimdi- izleyicilerimiz akıl yürütecek şey de ya. Onlar da biraz akıl Kesinlikle öyle. yürütsünler. Kesinlikle. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. Hocam şimdi burada şöyle bir durum da var. Putin'in en önemli argümanlarından biri tartışması biçimde kış. Diyor ki gaz bende, kış hepimize. Siz üşüyeceksiniz, ben rahatlatacağım. O metafor. O bir metafor, farkındayım ama Kış, soğuk sadece geçecek soğukla metafor. alakalı değil. Ondan bahsediyorum aslında. Metafor anlatmaya Rus çalışıyorum. doğalgaz şirketinin reklamını hatırla. Evet tabii ki. Burada Hani isim zikretmeyelim. kesinlikle. Burada şunu merak ediyorum şimdi. Gaz tehdidi, bu sanayileşme süreçleri birçok farklı açıdan değerlendirildiğinde ciddi bir Avrupa krizine de yol açabilecek Enerji durumda. krizi çok ciddi. Akımları konuşurken Rusya-Ukrayna savaşının bu sanayi etkisi nasıl olacak gaz özelinde? Yani şimdi bu işte maliyetlerin yükselmesi anlamına geliyor. Avrupa'nın tedarik zinciri, enerji tedarik zinciri çok büyük. Özellikle Almanya devasa bir ekonomi, dünyanın 3. büyük ekonomisi. O ekonomi, üretim çarkının devam edebilmesi için enerjiye ihtiyacı var. Bu doğalgaz ısınmada kullanılır, yani asıl ısınmada kullanılıyor da asıl enerjide, yani sanayide kullanılıyor. Yani bu maliyetlerin yükselmesi anlamına gelir. Şimdi siz tedarik zincirinizi bir yılda, 2 yılda öyle değiştirmeniz kolay değil ki. Almanya gibi devasa bir ekonomi. Buna mesela Fransa'yı da katın, diğerlerini de katın. Şimdi dolayısıyla bu maliyetlerin yükselmesi ve ekonomik kriz anlamına geliyor. Sıkıntı. Ya bu tabii şimdi bak, küreselleşen dünyada ekonomi, yani bütün ekonomiler birbirleriyle bağlantılı. Tabii. Bir Her yerdeki, ülke düşman olsa bile bağlantılı. Yani şimdi mesela Ukrayna-Rusya savaşı Avrupa'yı etkiliyor. Türkiye'yi etkilemiyor mu? Herkesi etkiliyor. Başka yerleri etkilemiyor mu? Bu her yerde sorun. İşte OPEC'in petrol arzını azaltacağına dair kararı var. Rusya aynı zamanda çok önemli petrol üreticisi. Yani bunların hepsi enerji krizi olarak, özellikle mesela enerjiye bağımlı, dışa bağımlı, mesela Türkiye'de enerjide dışa bağımlı bir ülke. Bunların hepsi maliyetlerin yükselmesi anlamına gelir. Bir küresel ekonomik krize doğru bir yani süreç devam eder. Yani bu savaşın uzaması işte iyi bir şey değil. Türkiye'nin zaten pozisyonu da bellidir. Yani Türkiye bu savaşta Ukrayna ve Rusya arasında aktif tarafsızlık pozisyonda çok da başarılı ve isabetli bir politika icra ediyor. Her iki tarafın da güvendiği tek aktör pozisyonunda. Bu önemlidir. Bu savaşın bitmesi bütün, yani hem insanlık adına hem Türkiye adına da yani çok önemli. Biz bu savaşın bitmesi taraftarıyız ama bu savaş hiç bitecek gibi de gözükmüyor. Daha da uzayacak gibi gözüküyor. Hocam ne kadar uzayabilir? Hiç bitmeyecek bir savaş gibi. Yani bitmeyecek gibi gözüküyor. Peki uzamasını isteyen ana faktör Amerika Birleşik Devletleri. Evet, yani burada işte Putin'in dediği Anglo-Saksonlar. Yani ama şimdi burada mesela biz burada yani uluslararası hukuk açısından bakarsan da, uluslararası hukuk açısından yani saldırgan tarafın
bir ülkenin yani toprak bütünlüğüne aykırı tutum ve davranış takip eden tarafın da Rusya olduğunu da söylememiz lazım. Ayrıca Kırım'ı da ilhak etmiştir. Kırım'da Kırım Tatarları var. Yani bunu da belirtmemiz lazım. Şimdi tabii ki Türkiye, Ukrayna, Rusya arasında tarafsız pozisyonlu ama biz bu Kırım meselesine hem Türkiye'nin resmi politikası hem yani biz bir Türk olarak bunu kabul etmemiz mümkün değil. Yani bu bir realite. Ayrıca orayı halk oylamasıyla ilhak etmesini de Türkiye resmi olarak kabul etmeyeceğini de açıkladı. Ama bu bizim Rusya'yla yani diğer Avrupa devletleri gibi Rusya'yı karşımıza alacak şekilde politika yürütmemiz anlamına gelmemeli. Yani o meseleler ayrı. O meseleler önemsizdir ya da unutalım ya da o meseleleri hiç konuşmayalım demiyorum. Kırım'ın ilhakını konuşacağız. Ona karşıyız. Donbas bölgesinin ilhakına karşıyız. Bu Türkiye'nin resmi politikasıdır da. Ama durumu da böyle okumamız lazım. Durumu da böyle okumamız lazım. Yani bu aktif tarafsızlık Türkiye'yi önemli bir aktör haline getirmiştir. Dolayısıyla bak, şimdi tarafsızlık hani bazılarına göre Türkiye büyük ülkedir, her soruna müdahil olmalıdır. Tamam, bir şey demiyorum. Türkiye büyük ülkedir, sorunlara müdahil olmalı. Her sorun kendi içerisinde değerlendirilir. Demek ki aktif tarafsızlıkla da tarafsızlıkla da önemli bir aktör oluyor musun? Demek ki tarafsızlık pasiflik değilmiş. Kesinlikle öyle. Hocam şimdi Türkiye'den bahsettik konumundan. Putin'in bir Türkiye açıklaması vardı. Türk akıma dair. Sabotaj yapıldığına dair. Buraya sabotaj yapıldığına dair. Türk akım tam olarak ne ve Putin'in bu sabotaj iddiası nasıl değerlendiriyor? O da aynı şekilde Türkiye üzerinden hem Türkiye'ye hem Avrupa'ya gazı aktaran bir doğalgaz boru attı. Buraya sabotaj yapıldığını, engellendiğini söyledi ama detay vermedi. İşte detay vermesi lazım. Bize yani, kamuoyuna açıklamak zorunda değil. Türk devletinin ilgili kurumlarına detay vermesi lazım. Hani biz bunu bilemiyoruz. Bu çok taze bir açıklama. Tutuklanmalar olduğunu söyledi. Belki Türkiye'nin resmi makamlarına bu şahıslarla ilgili ya da eldeki delillerle ilgili bir bilgilendirme yapılmıştır. Kamuoyuna açıklamak durumunda değil ama Türk tarafına vermek durumunda. Evet. Ki biz de bilelim yani. Hani biz vatandaş olarak bilmek durumunda değiliz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilgili karar vericilerinin bilmesi lazım. Yoksa beyanatla olacak bir şey değil bu. Kesinlikle öyle hocam. Hocam şimdi buradan baktığınızda enerji meselesi, enerji krizi çok yoğun biçimde konuşuluyor. Sizce geleceği nasıl etkileyecek bu? Vallahi enerji çok önemli bir şey. Özellikle yani fosil yakıtlara talep azalmakla beraber yani petrole ama doğalgaza talep hala artıyor. Doğalgaz çok önemli bir enerji kaynağı. Yani güvenli bir şekilde enerjinin tedarik edilmesi ve küresel ekonomik sisteme dahil edilmesi çok önemli bir sorun ve biz bu enerji üzerinden daha çatışmalar yaşayacağız gibi gözüküyor. Yine bu noktada Putin'in bir açıklaması var. Türkiye'yi enerji merkezi yapabiliriz vesaire gibi. Tabii bakacağız yani öyle kolay değil, hemen olacak işler değil. Yani Türkiye'nin bu işlerden zarar görebilir. Hem de bir fırsat olarak da değerlendirebilir. Süreçleri göreceğiz. Ama bu enerji meselesi daha çok su kaldırır. Yani bu pilav çok su kaldırır. Hocam teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok Nazif, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda Bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım.